Mart ayının en fenomen burçlarından Yengeç ve yükselen burcu Yengeçse efendim. Evet, 14 Mart tutulmasından avantajlı çıkabilirsiniz. Çünkü 14 Mart'taki ay tutulması yengeçlere bir avantaj sağlıyor. Çünkü o girişimler dediğimiz hızlı başlangıçlar, bir şeyi öğrenmek üzere çalışan bir konumda ve unutmayın hala Mars burcunuzda 3 aydan beri retro yaptı bir de orada. Şimdi hala Mars da burcundaysa demek ki bir hareketlilik söz konusu olacak. Fakat önce bir şeyi tamamlaman gerekiyor. Belki bir yakın çevrenle olan ilişkilerini yeniden sorgulayabilirsin. Kardeşlerin olabilir mesela. Çok önceden birlikte iş yaptığın insanlar olabilir. Daha önce başvurusunu yaptığın bir girişimin varsa, bir beklentin varsa bu alanda bazı gelişme olacak. Bir de uzak hedefleri var yengeçlerin. Yine tutulmaya binaen söylüyorum bunu çünkü bu tutulmalar devam edecek sevgili yengeçler. Eylül ayında da devam edecek. En önemlisi de yine Mart sonunda 14 Mart sonrasında yengeçlerin hayatlarında evet Merkür retro aynı gün retro yapmaya başlıyor. Tam çözemedikleri beklentileri varsa eğer o beklentilerde biraz bakış açısını hani kameranın şöyle yönünü değiştirmeniz gerekir. Kendi baktığınız yöne değil de biraz sizi şekillendiren, size yön veren, aklına, fikrine güvendiğiniz insanların bakış açısını değerlendirmenizi tavsiye ederim açıkçası. Eşiniz olur, kardeşiniz olur, bir yeğeniniz, kuzeniniz olur. Onlarla bir planınız, projeniz varsa tam da aslında burada değerlendirme zamanı diyebilirim. Evet, bazı projeleri hazırlanıyor sevgili yengeçler ve tutulma sonrasında ay sonu ile birlikte başlayacak ama şunu söyleyeceğim değerli yengeçlere. Biraz dikkat edin tabii sağlığınıza falan dikkat edeceksiniz ama onun yanı sıra da uzak hedeflerinize yaklaşmaya artık doğru ilerliyorsunuz. Evet çok durdunuz, çok beklediniz. Hakikaten ciddi içsel ve ailesel sınavlar verdiniz. Eş ve partner ilişkilerinde de bazı gelişmeler bu dönemden sonra bekleyebilirsiniz. Bu tutulma çünkü yaşamınızda bazıları mesela örnek göstereceğim aracını değiştirir. Gittiği yolu değiştirir. Aldığı eğitimle ilgili bir başka yola gider mesela. Bazıları nasıl anlatalım mesleki açıdan bir değerlendirme yapar ve kendi bir şey katması işte bir dil öğrenmen gerekebilir, başka bir eğitim tamamlanması gerekiyor olabilir ya da diyelim ki bir işbirliği hazırlığı getirebilir. Onu da düşünebilirsiniz. Kimlerle? Tabii ki yakınızda olan mesela aile büyükleri olabilir, aile içindeki kişiler olabilir. Yani çok yönlü, aslında çok karışık. Bakın çok karışık ve çok etkili bir tutulma. O kadar çok yönü var ki sonuç itibariyle yengeçlere aslında iyi gelecek. Sosyal çevrenizden de hızlı beklenmedik bir destek alarak şöyle ani bir çıkış yapabilirsiniz. Ama çok büyük radikal bir yenilik veya değişim için lütfen 18 Nisan ve sonrasını kullanmanızı öneririm. Güzel bir tutulma diliyorum herkese. Hoşça kalın.